Herkese merhabalar arkadaşlar. Mor Çilek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok leziz bir tarif paylaşacağım. Kahvaltılarınıza, akşam yemeklerinize, her öğüne yakışacak bir tarif olacak arkadaşlar. Aksaray çöreği yapacağız. Ben malzemelerimi sayıyorum size. 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı yoğurt, 1 paket kuru maya, varsa yaş maya da kullanabilirsiniz. 1,5 yemek kaşığı toz şeker kullanıyoruz. Daha sonra bunları karıştırıyoruz arkadaşlar güzelce. Bayağı fazla karıştırıyorum mayanın aktifleşmesi için. Bu arada sütümüz ılık olacak arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı da tuz ilave edeceğiz. Ben göz kararı koydum. Ve sonra tekrardan karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi baloncuklar oldu. Bu mayanın aktifleştiğini gösterir. Daha sonra 1 adet yumurta kullanıyoruz. Bununla birlikte tekrar karıştırıyoruz. Daha sonra 1 çay bardağı sıvı yağımızı harcımızın içine ilave ediyoruz arkadaşlar. Tarifte 4 su bardağı yazacağım ama arkadaşlar unun kalitesine göre değişir. Alabildiğince ve güzel bir kıvama ulaşana kadar un ilavesi yapıp güzelce yoğuruyoruz. Benim bu ölçeğim tam 1 su bardağı alıyor. Ben onunla ölçüyorum. Güzelce karıştırıyoruz. Hamurumuz kıvam alana kadar çok güzel bir tarif oluyor arkadaşlar. Yumuşacık böyle çörek poğaça karışımı bir şey oluyor ama çok lezzetli oluyor, emin olabilirsiniz. Daha sonra tezgahımın üzerinde de hamurumu toparlıyorum, güzelce yoğuruyorum ve 1 saat boyunca mayalanması için ağzını kapatacağım arkadaşlar. Bunu akşamdan da yapma şansınız var. Akşamdan yoğurup mayalandırıp buzdolabında bekletebilirsiniz. O şekilde de oluyor. Mayalanmasını bekliyorum arkadaşlar. Güzelce şu an yaz ayı olduğu için kolayca mayalanacaktır zaten. Üzeri için arkadaşlar 1,5 yemek kaşığı yoğurt kullanacağız. Ben bir kaşık kalmış yoğurdumun sonu. Onu kullanıyorum. Hiç sorun değil. 1 adet yumurta kullanıyoruz. Bunları da güzelce karıştırıyoruz. Bunun üzerine arkadaşlar orijinal tarifte beyaz peynir ekleniyor. Ama benim elimde beyaz peynir olmadığı için ben en son piştikten sonra kaşar ilave edeceğim. Diğer hamurumu da 2 parçaya böleceğiz mayalandıktan sonra. Birini kaşarlı yapacağım, birini de zeytinli yapacağım. Kaşarlıyı piştikten sonra üzerine kaşarı ilave edeceğim ki yanmasın. Arkadaşlar görüyorsunuz hamurum çok güzel bir şekilde mayalanmış. Yumuşacık olmuş. Bunu 2 parçaya bölüyorum. Bir parçayı başka bir kapta, bir parçayı da bu kapta 10 dakika daha dinlendireceğim. Daha sonra işlemime devam edeceğim. Şöyle 2 parçaya ayırıyorum eşit bir şekilde. Toparlıyorum ve 10 dakika tekrar dinlendireceğim. Üzerine örtüyorum arkadaşlar. Bunu da ilk hamurumu alıp tabi bu arada fırınımı açıyorum. Önceden ısıtıyorum. 200 derecelik fırında pişirdim arkadaşlar. Yaklaşık 35-40 dakikada pişti. Güzelce yuvarlak bir şekilde açıyorum. Bir tepsiye bir tane sığıyor. İkisi sığmıyor kabaracakları için. Sadece bu olay biraz yorucu olabilir. Hazırladığım harcı, yumurtalı ve yoğurtlu harcı üstüne bolca sürüyorum. Üzerine çörek otu, susam ilave ediyorum. Dediğim gibi orijinal tarifte beyaz peynir
konuyor üstüne. Ama elimde olmadığı için bu şekilde kaşarlı yapacağım. Şu an güzelce kabarıyor arkadaşlar, görüyorsunuz. Şimdi pişti arkadaşlar. Az bir miktarda kaşar rendeledim. Onu üzerine sıcağıyla ekliyorum. Ve erimesini bekleyeceğim. Üzerine bir şeyle örttükten sonra o zaten sıcağıyla eriyecektir. Pişmeden, yani beraber koymadım çünkü arkadaşlar kaşar yanar. O yüzden şimdi koymam daha iyi oldu. İkinci hamurumu da zeytin yapacağımı söylemiştim. Zeytinlerimi doğradım. Önce harcımı sürüyorum. Üzerine daha sonra zeytinlerimi yerleştiriyorum. Tabaktaki bütün zeytini kullanmadım arkadaşlar. Fazlasını buzluğa kaldıracağım. Daha sonraki tariflerde yine kullanıyorum. Eşit bir şekilde her yerine gelecek şekilde zeytinleri yerleştiriyorum. Çörek otu ve susamını ilave ediyorum. Zeytine çörek otu katmadım. Susamını daha çok yakıştırıyorum. O yüzden sadece susam serpiştirip tekrar pişirmeye gönderiyorum arkadaşlar. Ve sonuç bu arkadaşlar. Kaşarlı bu şekilde oldu. Çok güzel görünüyor. Kahvaltıya çok yakışacak. Diğer öğünlere de aynı şekilde kesinlikle tavsiye ettiğim bir lezzet oldu arkadaşlar. Biz çok beğendik. Zeytinli çöreğimiz de bu şekilde oldu. Bunun da tadı çok güzeldi gerçekten. Orijinal tarifte böyle bir zeytin yoktu. Ben zeytin koymayı düşündüm ve gerçekten çok yakıştı. Tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere.